Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlere bu videomda ses egzersizi yaparken uymanız gereken, dikkat etmeniz gereken 7 maddeden bahsedeceğim. Hazırsan hemen başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, kısa bir süredir sizlerle video paylaşmıyordum. Bu videoyu aslında biraz sizlerin gönlünü almak adına paylaşacağım. Çünkü sizlerden çokça fazla geri dönüşler aldım. Hocam video paylaşmıyor musunuz? Nerelerdesiniz? Yoksa kanala artık devam etmeyecek misiniz? Tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. Ben de bu süreçte farklı çalışmalar içerisindeydim arkadaşlar. Bu sebepten biraz ara vermemiz gerekti. Ama bu süreyi boş geçirmedim. Sizlere nasıl daha faydalı olabilirim, nasıl daha yararlı videolar çekebilirimi araştırdım ve o videolardan bir tanesi de bu video olacak. Sizlerden çokça fazla soru alıyorum. Diyorsunuz ki genelde ben egzersizi kendi başıma yapıyorum ama doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Ya da egzersizi yaparken nelere dikkat etmeliyim? İşte bu video bu soruların cevabı olacak. Ve hazırsan birinci maddeyle başlıyorum. Evet, ses egzersizi yaparken dikkat etmeniz gereken maddelerin birincisi doğru egzersizi belirlemek. Eğer kendi başınıza şan çalışması yapıyorsanız, yani vokal egzersizi yapıyorsanız, herhangi bir koçluk ya da bir danışmanlık almıyorsanız, bireysel çalışmalarınızda ilk dikkat edeceğiniz şey doğru egzersizi saptamak. Benim size tavsiyem arkadaşlar her zaman legato egzersiz yapın. Staccato ya da glissando egzersizleri ve bunun gibi diğer egzersizleri daha sonlara saklayın. Eğer yeni başladıysanız ya da biraz daha ilerledim ama daha da hakimiyet kurmak istiyorum diyorsanız lütfen ama lütfen legato egzersiz yapın. Legato egzersiz ne demek? Ufak göstermek istiyorum. Buradaki kullandığım vokal i'di ve i hiçbir şekilde bölünmedi ve akışkan bir şekilde, yani bağ kurarak egzersiz boyunca devam etti. Lütfen yaptığınız her egzersizde bilhassa yeni başlayanlar ve orta seviyeye doğru gidenler, aslında ben de hala aynı egzersizleri yapıyorum. Çünkü egzersiz dediğimiz şey temeldir ve böyle devam etmesi gerekir yıllar boyunca. Ve legato egzersiz ses tellerinin en iyi disiplinde çalıştığı egzersizlerdendir. Lütfen legato egzersiz yaparak kendinize doğru egzersizi saptayın ve buna dikkat ederken şuna da dikkat edin. Nefes egzersizini ses egzersizi olarak saymayın. Yani nefes egzersizi bedeninize yaptığınız bir yatırım. Ses egzersizi başka kasların çalıştığı pratikler olduğu için lütfen ses egzersizini nefes egzersizlerinden ayırın ve legato egzersiz yapmaya lütfen dikkat edin. Ve ikinci maddem, yaptığınız, belirlediğiniz doğru ses egzersizi sizin ses sahanıza uygun mu? Bunu derken ne demek istiyorum? Hemen açıklığa kavuşturalım. Diyelim ki ben bir mezzosopranoyum. Ses aralığım işte 3. oktavla 5. oktava dayanıyor diye düşünelim. Aşağı yukarı mezzosopranonun zaten aralığı bu civarlarda. Ama ben ısrarla alto ya da tam tersi ben ısrarla soprano aralığında, yani 4. oktavdan başlayıp 6. oktava kadar dayanan egzersizler yapıyorum. İşte bu benim ses aralığıma hizmet etmeyeceği için bu egzersiz zaten sizin için faydalı olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden ses aralığınızı kendi kendinize ölçebilirsiniz. Hangi tonlarda, hangi oktavlarda rahat olduğunuzu belirleyebilirsiniz. Hatta kanalımda bununla ilgili egzersizler var. Ses renklerine göre ayırdığım egzersizler var. Bununla ilgili hemen ilgili videoya ulaşırsanız belki de siz de kendinize doğru bir yol haritası çizersiniz ve böylece ses sahanıza uygun egzersizler yaparsınız. Şimdi diyelim ki ben sopranoyum, keza sopranoyum. Sopranoyum ama birazcık daha sesimi genişletmek istiyorum. Yani ses sahamı tizlere doğru birkaç nota daha, peslere doğru birkaç nota daha genişletmek istiyorum. İşte o zaman yaptığınız egzersiz çok daha faydalı olacaktır. Lütfen ses renginize yönelik egzersizler yapın. Bilhassa erkekler, bu noktada sizlere, erkek vokaller, sizlere de seslenmek istiyorum. Bariton renkli bir renkseniz lütfen tenor olmaya kendinizi zorlamayın. Belki de sizin
bilmediğiniz çok güzel bir baritonsunuz, çok fark edilmemiş güzel bir renksiniz. Lütfen herkes kendi renginin kıymetini bilsin ve kendi ses sahasında uygun egzersizleri yapmaya lütfen dikkat edilsin. Bu da ikinci maddemdi. Hadi üçüncü maddeye geçiyorum o zaman. Ve 3. Ses egzersiziyle beraber vücudun pozisyonu. Şimdi bunu derken yine ne demek istiyorum? Hemen açıklığa kavuşturalım. Egzersiz inici çıkıcı olabilir ya da inici olabilir. Glissando olabilir, legato olabilir, sostenato olabilir. Farklı yürüyüşlerde, melodik yapılarda olabilir. Diyelim ki benim egzersizim şu şekilde. Nasıl bir egzersiz bu? Yani çıkıcı ve inici. Eğer ben böyle bir egzersiz yapıyorsam, orta tonlardan başladığımı düşünürsek, kendimi tize doğru hazırlarken bedenimin de o egzersizin içerisinde hareket etmesi. Unutmayın, bu beden bir enstrüman ve enstrümanımızı da çalarken nasıl gitar çalan ya da keman çalan tizlere doğru işte kullandığı o perdenin baskısı artıyorsa, yani o tele olan parmaktaki baskı artıyorsa, vücuttaki tize doğru çıkarken ve pese doğru da inerken belli pozisyonlarında genişlemesi gerekir. Artması, büyümesi, aktifleşmesi gerekir. Tize doğru çıkarken kapalı bir pozisyonda olmamam lazım. Çünkü neden? Egzersiz hem çıkıcı hem de inici. Yani giderek büyüyen, genişleyen sırt, göğüs ve vücut yapısı olmalı. Egzersizle beraber hareket etmeyi, salınmayı, aslında bir yandan da vücuda bunu yaparken belli rahatlıklar da uyguluyoruz ve vücudumuzu aslında kasılan, herhangi bir gerilen bir yer varsa birazcık da rahatlatmış oluyoruz. Çünkü şarkı söylemek gibi aslında ses egzersizi de ve bu şekilde kendimizi birazcık daha egzersize bırakıyoruz. Egzersizle hareket etmeyi her zaman dikkat etmemiz gereken üçüncü madde olarak şuraya bırakıyorum. Umarım bu maddeye dikkat edersiniz. Ve dördüncü maddem, ses egzersizinde yaptığınız vokal çalışmasındaki vokalin doğal halini bulabilmek. Biraz önceki verdiğim i vokaliyle devam edelim. Genellikle i vokalini seslendirirken, konuşurken eğer bana bir i vokalini seslendirin dediğimizde şöyle şeyler alabiliyorum öğrencilerden. İ, i gibi değişik versiyonlar alabiliyorum. Şimdi konuştuğumuzu düşünelim. Hiç ses egzersizi yapmıyoruz. Nasılsın, iyi misin derken nasılsın, iyi misin demiyoruz değil mi? Yani dudaklarımızı, çenemizi doğalın dışına sokmuyoruz. Nasılsın, iyi misin? Gayet dudaklar serbest, çene serbest bir şekilde en doğal halimizle konuşuyoruz. Eğer bu konuşma halini daha doğallaştırıp, daha serbestleştirip aynı şekilde egzersize de bunu adapte edersek gerçekten güzel sonuçlar alırız. Kullandığınız vokal, tabii ki Türkçe'de 8 tane vokal var. İ, E ve diğerleri işte A, E, I, I, O, Ö, U, Ü gibi. Genellikle I ile ilgili çok fazla egzersiz yapılmaz. Ama diğer vokallerle ilgili çokça fazla yapılan egzersizler var. Biraz önceki egzersizden yola çıkarak yanlışı göstermek istiyorum. Eğer bu şekilde i'nin pozisyonunu dudaklarınızla ve çenenizle yapmaya çalışırsanız, yani doğaldan çıkıp ona farklı bir pozisyon, şekil verirseniz, çenenizi kullandığınız için, çenenizi belli bir kalıba soktuğunuz için, dudaklarınızı gerdiğiniz için içerideki yumuşak damak, küçük dil bölgesi ve ona bağlı olarak gırtlak ve diyafram kendi kendine kapanıp kilitleniyor arkadaşlar. Lütfen doğal bir pozisyonda söyleyin. Suratınız serbest olsun. Ne olursa olsun, hangi vokali uyguluyorsanız uygulayın. Çeneniz serbest kalmalı. Dudaklar serbest kalmalı. Hiçbir şekilde gerilmemeli, bir kalıba sokulmamalı.
Bununla ilgili gerçekten zorluklar yaşıyorsunuz, biliyorum, farkındayım. Bana bu tarz geri dönüşler sağlıyorsunuz. Umarım bu madde sizler için faydalı olacaktır. Hemen doğrusunu göstermek istiyorum İ ile ilgili. İçeride dilim İ pozisyonunda, dudaklarım ve çenem serbest. Umarım bu madde sizler için faydalı olmuştur. Ve gelelim 5. maddemize. Evet, 5. maddem egzersizin sürdürebilir olması. Aslında 4. maddeyle birazcık ilişkili. Neden? Eğer yaptığınız egzersizin içerisinde farklı i'ler, yani farklı e'ler, farklı a'lar duyuyorsanız, bunu duymak için en güzel referans kendinizi çekeceksiniz. Daha sonrasında dinleyeceksiniz. Çünkü kendi bireysel çalışmanızda bunu hem yaparken saptamanız ne yazık ki olası değil. Diyelim ki gibi bir egzersiz yapıyorsanız ya da daha sonrasında, yani bir sonraki egzersizde, bir sonraki adımda gittikçe kötüleşiyor farkındaysanız. Farklı i'ler, farklı tınılar, daha nazal bir ses, i mi, ü mü, ö mü, ne olduğu belli değil. Lütfen girdiğiniz egzersize, başladığınız egzersizdeki kullandığınız vokalin devamlı olmasına, sürdürebilir olmasına, sesinizin renginin her adımda, her akorda değişmesine, değişip değişmemesine dikkat edin. Hemen doğrusunu göstermek istiyorum. Bakın i'ler ne kadar tutarlı. Değiştirmiyorum. Eğer buraya gidiyorsa yanlış bir adım uyguluyorsanız hemen bu yanlışı saptayın ve düzeltmek için de kendinize aslında bu maddeler sayesinde güzel olanaklar sağlayın. Ve sıradaki maddem 6. madde. Umarım faydalı oluyordur bu maddeler sizler için. Ben de sizler için güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Geri dönüşleriniz benim için önemli arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güzel yorumlarda bulunmayı da unutmayalım ve 6. maddeye geçiyorum o zaman. Evet, 6. maddem çok önemli bir madde. Diğer maddelerin içerisindeki aslında en önemli maddelerden bir tanesi. Neden? Egzersiz yaparken sesimizin tüm modlarını, yani bütün register'ları. Register neydi? İşte göğüs sesi, kafa sesi, mix ses ve kendi aralarına da ayrılan işte whistle voice'lar, fry voice'lar, yani gıcırtı sesleri gibi bütün tonlarımızı keşfetmek, çalıştırmak, kasın bir disiplin halinde güzel, harmonik bir, homojenik bir renk yakalamak. Eğer siz egzersiz boyunca sadece mix ses kullanıyorsanız, yani ama nazala yakın bir mix ses, istediğiniz kadar tize çıkın, diyelim ki gittikçe irite bir renk yakalarsınız. Yani demek istediğim şu: sadece mix ses çalışmayın. Sadece kafa sesi çalışmayın. Sadece göğüs sesi çalışmayın. Egzersize başladığınızda tüm bahsettiğim register'ları, tüm bahsettiğim rezonansların arasından sanki böyle bütün rezonansların birleşiminden tek bir homojen bir renk yakalamaya çalışın. Ve bunu yakalamak zaten şanın amacı arkadaşlar. Eğer bireysel olarak kendi başınıza çalışıyorsanız bu yönde belki zorlanacaksınızdır ama belki de yaparak kendinizi uzun vadede keşfedebilirsiniz. Tabii ki bir danışmanlık, bir vokal koçluk ya da bir şan eğitmeniniz varsa bu keşfedeceğiniz homojen sesi, yani doğal sesi daha kısa zamanda keşfedebilirsiniz. Lütfen tizlere çıkarken göğüs sesinizi de taşımaya çalışmayın. Yani o mix ses gibi bağırarak değil de orada biraz daha yumuşayarak, sesinizin volümünü biraz daha düşürerek, daha güçlü değil, daha tınısal olarak aslında zengin bir renk yakalamaya çalışın. Lütfen, bu önemli bir madde. Sesinizin sağlığı için, sesinizin esnekliği için önemli bir madde. Bilhassa
Blue çağındaki yani ergenlik dönemindeki hem kadın hem erkek vokaller için çok önemli bir madde. Çünkü sesinizi eğer bu şekilde zorluyorsanız ileriki yaşlarınızda, bu ileriki yaşlar uzun yaşlar değil yani 45'ler değil, hemen ergenliğin çıkışındaki yaşlarda ne yazık ki olumsuz sonuçlar doğuruyor. Lütfen bu maddeye dikkat edin ve bahsettiğim püf noktalarını da kendinize uygulamaya çalışın. Ve son maddeye geldi. Hazırsanız 7. maddeye geçiyorum. 7. maddem ses egzersizi anında kullandığınız volüm dengesi. Yani ses dengesi. Şimdi ben de birçok öğrencimle hem online yapıyorum hem birebir yapıyorum. Herkesteki saptadığım ve zamanında belki de benim de yaptığım klasik bir hata var. Çok pardon. Si majörden giriyorum. Şimdi orta tondayım, göğüs tonundayım. Eğer ben ilk girdiğim si majörde, orta tonda bu volümü, bu ses yüksekliğini kullanıyorsam tizde ne yapacağım? Tize nasıl çıkacağım? Mantık olarak düşündüğünüzde sesin frekanslarını incelediğimizde pes ton yani kalın tonlar frekansı düşüktür. Tiz tonların frekansı yüksektir. Eğer bunu düşündüğünüzde orta tonlarda daha tatlı, daha naif, daha yumuşak ama tabii ki tınısal olarak da zenginliğinden bir şey kaybetmemiş bir tını elde etmeniz lazım. Örnek vermek istiyorum yine. Sakin sakin. Hata yapacağım. Volüm dengesi lütfen bir egzersizin içerisinde bu kadar farklı olmasın. Yani ilk girdiniz yukarı çıktınız pardon bu olmasın. Neyle girdiyseniz yani aslında araba kullananlar beni çok iyi anlayacaklar. Ben de 30 yaşında araba kullandım arkadaşlar ama her zaman araba kullanmanın mekanik olarak mantığını biliyordum ve hep örnek veriyordum. Arabayı da o yüzden çok kolay kullandım. Araba kullanırken bir viraja girdiğinizde, girdiğiniz virajın içerisinde eğer frene ya da gaza basarsanız ne olur? Değil mi? O virajı iyi alamazsınız. Aynı mantık buna da geçerli. Lütfen volüm dengenizi buna göre ayarlayın. Lütfen kendi içerisinde egzersizin volüm birden artıp birden azalmasın. Bu tize çıkarken de tam tersi olabilir. Yani şöyle olabilir. De olabilir. Bu da olmasın. Neyle girdiyseniz aynı tonda çıkmaya çalışın ve birazcık daha volümünüzü, ses yüksekliğinizi, şiddetinizi düşürün. Hangi tonda olursa olsun, özellikle orta tonlarda ve göğüs tonlarında başladıysanız egzersize lütfen bu dengeye dikkat edin. Kanalı hala abone olmadıysan, hala takip etmiyorsan seni de aramıza bekliyoruz. Neden gelmiyorsun? Niye bize katılmıyorsun? Bu videoyu da beğenmeyi de lütfen arkadaşlar unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşça kalın.